Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere ekşi mayalı ekmek yapabilmek için evde kendi başımıza ekşi maya nasıl yaparız onu tarif edeceğim. İyi seyirler dilerim. Ben ekşi mayayı yaparken tahta kaşık kullanıyorum. Metal kullanmıyorum. Şöyle. Yine çeşmeden su kullanmıyorum. Klorlu kullanmıyorum. İçme suyu kullanıyorum. Ve karıştırıyorum. Böyle hiç kımıldatmayacağımız bir yere koyduk. Ve her gün durumuna bakacağız. Şöyle içine nohut da bırakıyorum. Birazdan nohutları homojen dağıtacağım. Kapağını da kapatıp bekliyoruz. Bir gün sonra mayamızın durumu bu. Bakın içerisinde hava kabarcıkları oluşmuş. Bu mayanın oluştuğuna delalet. Hava kabarcıkları. Bayağı hızlı başlamış. Ben bu kadar çabuk olacağını düşünmüyordum. Bugün 3. gün. Mayamız bayağı bir kabardı. Üstten de bakalım. Evet, üstten de kabarcıklar var. Ben bu mayayı şimdi buzdolabına kaldıracağım. Yarın da normal mayayı buzdolabından çıkartıp çalıştırır gibi un katıp biraz da su katıp çalıştıracağım. Bakacağım mayalanıyor mu? Eğer mayalanıyorsa onunla ekmek mayalayacağım. Ve ekmek nasıl yapılır videosunda ayrıyeten size çekip yayınlayacağım. Sıra geldi mayayı besleme olayına. Böyle 2 kaşık tam buğday ununu bırakıyorum. İçine kek kıvamına gelecek kadar içme suyu. Çeşmeden doldurmuyorum çünkü klorsuz su lazım. Plastik kaşık ya da tahta kaşıkla karıştıracağım. Kıvamı görüyor musunuz arkadaşlar? Kek kıvamı. Bu kıvamda 2-3 saat dinlendireceğim ve bakacağım maya çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa ekmeğimi yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi ekşi mayayı yapmak bu kadar kolay. Malzemelerimiz sadece tam buğday unu, nohut ve klorsuz su. Bir de ılık bir ortama ihtiyacımız var. Evde yapmış olduğumuz bu taze ekşi mayayı her gün beslememiz gerekiyor. Eğer bu 1 yıllık olsaydı bunu 3 günde bir, 4 günde bir beslememiz de yeterliydi. Ama taze olduğu için her gün ya da gün aşırı taze mayayı çıkartıp dolaptan duruma göre siz ne kadar çoğaltmak isterseniz o kadar besleyeceksiniz. Unutmamamız gereken bir durum var. Her zaman beslediğimiz vakit kek kıvamında olacak. Nasıl evde normal yaptığımız kek varsa hani un, yumurta, yoğurt, vanilya, karbonat gibi. Onun kıvamı neyse aynı o kıvamda besleyeceğiz. Su kısmı da öyle olacak. Biraz kulak memesi kıvamından biraz daha sulu olacak. Bu şekilde kendi kendine bundan sonra mayalayan bir mayamız var elimizde. Bu mayayı biz 50 yıl, 100 yıl bile kullanabiliriz. Bunun raf ömrü yok. Yeter ki bozmayalım. Yani çok fazla dışarıda bekletmeyelim. İşimizi gördüğümüz gibi birkaç saat dışarıda bekletip besledikten sonra hemen dolaba kaldıralım. 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl kullanılabilir. Hiç sıkıntı yok. Afiyet şifa olsun diyorum. İnşallah sizler de ekmeklerinizi evde yapar, şifa bulursunuz. Bu bol nişastalı, zararlı, kimyasalların katıldığı beyaz ekmeklerden kendinizi kurtarırsınız. Hayırlı günler diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla.